2 kilo ilikli kemiklerimi kasabımdan böyle halka halka kestirdim ve aldım. Kasaplarınızda ya da bazı marketlerde kemik suyu yapmak için ya da ilikli kemik suyu yapmak için böyle halka halka ilikli kemikler satılıyor. Uzun olanları da var ama onları haşladığınız zaman hani kırıklar ağzınıza gelebilir. Böyle halka halka kesilmişini tercih ederseniz daha iyi olur. Şimdi bunları açacağım ve şu borcamıma dizeceğim. Şimdi bazı işlemler yapacağız haşlamaya başlamadan önce. Borcamıma dizdim ve üstünü aşana kadar su koyuyorum. Biraz da sirke ilave ediyorum. 30 dakika bekleyeceğim. Bu kanlı suyunu dökeceğim. Tekrar su ilave edip bir 20 dakika daha bekleteceğim. Ondan sonra da haşlama işlemine geçeceğiz. Kemiklerimizi suda da beklettikten sonra o suyu da güzelce süzdük. Artık haşlanmaya, pişirilmeye hazır. Düdüklü tencereme koydum. İsterseniz normal tencerede de yapabilirsiniz bu arada. Sadece süre fark edecektir. 2 kilo ilikli kemik için 4 litre su ilave edeceğim. 4. litre. Şimdi ocağımı yüksek ateşe aldım. Yüksek ateşte önce bir kaynatacağım. Üzerine çıkan köpükleri de çünkü alacağız. Öncelikli olarak fokur fokur kaynamasını bekliyorum. Üstüne çıkan köpükleri de mutlaka böyle bir süzgeç yardımıyla alıp döküyorum. Tenceremin kapağını da kapatıyorum. Düdüklü tenceremin kapağını kapattım. Et ve tavuk bölümünü aldım. Ocağımı da en kısık ateşe aldım. 1 saat 40 dakika boyunca en kısık ateşte bu şekilde pişireceğim. Ondan sonra da hazır hale gelecek. 1 saat 40 dakika boyunca kısık ateşte de düdüklü tenceremizde pişirdik. Bakın rengini de görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde yağlı olarak da rengini verdi ilikli kemik sularımız. Hatta iliklerimiz de çıkmış durumda. Kemiklerden de ayrılmış. Şimdi bu kemiklerimizi de bunlardan ayıracağız. Şöyle de bir tane de göstereyim bakın. Kendini bırakıyor. Şöyle. Ben hatta bunları da böyle çıkartıyorum. Bunların çünkü hepsini kemiklerinden çıkartacağım. Daha sonra da bardaklarımıza dolduracağız. Hepsi bir kolajen deposu. Hepsi bir gerçekten tam bir şifa kaynağı. Bakın kemiklerinden de ayırıyoruz. Hepsini böyle ayıracağım şimdi. Daha sonra da yanda görmüş olduğunuz karton bardaklarıma dolduracağım. Şöyle de bir cezve yardımıyla bakın bardaklarıma da dolduruyorum. Şöyle göstereyim kameraya da. Hem iliğimiz içerisinde hem de ilikli kemik suyumuz içerisinde. Bununla yaptığınız çorbaların lezzetine de doyum olmaz. Müthiş bir lezzet verir. İzmir köftede de mesela ben ilikli kemik suyu kullanıyorum. Harika bir lezzet veriyor gerçekten. Bunu da şöyle doldurayım. Hepsini bunun şimdi dolduracağım. Bazı ilikli kemiklerimize de bakın kendi kendine çıkmış kaynatırken. Ayırmaya bile gerek kalmıyor. İlikli kemik sularımızı da karton bardaklara koyduk. Şimdi 1 litre de aldım. Bunun yarım litresiyle bir mercimek çorbası yapacağım lokanta usulü. Videolarımda da zaten bunu izleyebilirsiniz. Müthiş bir lezzet verecek. Yarım litresiyle de İzmir köfte yapacağım. Onu da İzmir köftede kullanacağım. Hem yemeklerinize büyük bir kolajen deposu verecek. Hem de yemeklerinize büyük bir lezzet verecek. Hem de kolajen deposu oldukları için de gerçekten vücudunuzda faydası saymakta bitmeyen bir şifa kaynağınızı hem lezzetli hem de şifa olarak da değerlendirmiş olacaksınız. Şimdi biraz soğuduktan sonra iyice
buzluğuma koyacağım. Buzlukta da donduracağım bunları. Bakın buzluğumda da dondurdum. Şöyle de göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde. Ne oluyor? Bu şekilde dondurduğum için çorba yapacağım zaman ya da yemek yapacağım zaman alıp kullanabiliyorum. Artık ne kadar kullanmak istiyorsanız. Ben sürekli ilikli kemikleri alıp bu şekilde buzluğumda donduruyorum ve istediğim zaman da çıkartıp kullanıyorum. Hani hazır et suları kullanmak yerine bu şekilde doğal olanı tercih ediyorum. İlikli kemik suyuyla mercimek çorbamızı da yaptık. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Tereyağı ve çok az da sıvı yağını birlikte erittim. Çok az pul biber, toz biber. Şöyle sallıyorum. Tereyağımız zaten tamamıyla eridi. Biraz da bekledik. Hemen çekiyorum. Şimdi o ilikli kemik suyuyla yaptığımız muhteşem lokanta usulü, esnaf usulü mercimek çorbamız da hazır. Bunun tarifini de, bu çorbamızın tarifini de bu videonun en sonunda bitiş kısmında paylaşacağım. O videoya tıklayarak bu tarifi de evinizde kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdi kaseme de alacağım. Şimdi çorbamdan da kaseme alıyorum. Büyük bir kase olduğu için tam doldurmayacağım. İsteyen olursa yine veririz zaten. Allah. Çorbamın sostan da ilave ediyorum. Şöyle bir de yakın çekim göstereyim. Üstüne de şöyle pul biber, üstüne de şöyle limon da sıkabilirsiniz. İsteyen bu sosun içine biraz nane de yakıp üzerine koyabilir. Size kalmış, tamamıyla damak tadınıza bağlı. Bakın çorbamız burada hazır. İlikli kemik suyuyla nefis mercimek suyu İlikli kemik suyuyla nefis mercimek çorbamız. Sunum tabağımıza da aldık. Tarifini de bu videonun bitiş ekranında paylaşacağım. Deneyenlere de afiyet olsun. Kanalımızda ezogelin çorbası tarifimiz de var. Arpa şehriyeden tutun aklınıza gelen domates çorbası tarifleri olsun. Birçok tarifimizde kanalımızda, videolarımızda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için de süpersiniz. Sizleri de seviyorum. Deneyenlerden de yorum bekliyorum. Görüşmek üzere.